Yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet, bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, nasıl böyle bir imanı boğar, medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurdumu alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit de oğlusun. İncitme, yazıktır atanı. Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatan uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağa sıksan, şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden, ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her cerrahamdan ilahi boşanıp kalmışım. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden nahşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Sayın hocam, mikrofonunuz kapalı hocam. Hocam, son dakika bir gelişme var mı diye Erkan Girişit hocamı görüyorum. Acaba bir değişiklik mi oldu protokol sırasında diye. Gitmek zorundayım hocam, özür dilerim. Sayın hocam, iyi akşamlar herkese. Evet, kurumumuz adına ben katılacağım inşallah programa. Peki. Tamam Erkan hocam. Sayın Rektör Yardımcım, Yurtdışı Akraba ve Toplulukları Balkanlar Koordinatörü Erkan Girişit hocam, dekanım, Batı Trakya Yüksek Tahsiller Derneği Başkanım ve derneğin değerli üyeleri, hocalarım, veliler ve bizleri bugün de yalnız bırakmayan değerli konuklarımız ve siz sevgili öğrencilerimiz. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi olarak Batı Trakya Yüksek Tahsiller Derneği ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı'nın desteğiyle yürütmekte olduğumuz Balkanlar Ders Destek Sistemi projesi kapsamında ben ve projede görev yapan arkadaşlarım ve öğrencilerimizle birlikte hazırladığımız programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün ayrıca anlamlı çünkü Babalar Günü. Bu arada tüm babalarımızın da gününü buradan kutluyorum. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Bugün 2021 yılının iki anlamlı olayı için burada bir araya geldik. İlki vefatının 700. senesi sebebiyle UNESCO'nun ilan ettiği Yunus Emre'yi anma ve kutlama yılı.
İkincisi ise İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yıl dönümüdür. Bu vesileyle Türk dilinin bugünkü gelişimine şiirleriyle katkıda bulunmuş, felsefesiyle her çağa hitap eden gönül insanı Yunus Emre'yi ve yaşadığı dönemin gereklerini yerine getiren sorumluluk insanı, milli değerlerimizi, karakterimizi yansıtan eserleriyle, mücadeleci kişiliğiyle çok yönlü milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u minnetle anmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Yunus'u bilmemiz ahlaki, Mehmet Akif'i bilmemiz ise milli görevimizdir. Mehmet Akif, milletin ruhunu yansıtan bir şairdir. İstiklal Marşı ve bayrak ile toplumsal bir bütünleşmeyi görmekteyiz onda. Mehmet Akif bu misyonu başarıyla yerine getirmiştir. Onun bu yönünü şu dizelerde görmekteyiz. Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Yine vatan sevgisini şu dizelerde dile getirir. Yılmam ölümden yaradan askerim, ordum gazi dedi peygamberim. Bir dileğim var, ölürüm isterim, yurduma tek düşmanlık basmasın. Mehmet Akif'teki bu sevginin farklı bir şeklini Yunus'ta görürüz. Onun dil, din, ırk ayrımı yapmayan evrensel sevgisini şu dizelerde ne de güzel dile getirilmiştir. 72 millete aynı gözle bakmayan, halka müderris olsa hakka asidir. Yine sevginin üstünlüğünü ve gönül yapmanın ibadetten daha üstün olduğunu, bir kez gönül yıktın ise kıldığın namaz değil, 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil. Bir gönül yaptın ise, er eteğin tuttun ise, bir kez hayrettin ise, birine bin az değil dizeleriyle dile getirmiştir. Değerli konuklarımız, şimdi Batı Trakya Yüksek Tahsiller Derneği Başkanı Doktor Hüseyin Baltacı hocamız buradaysa eğer değişiklik yoksa ben konuşmasını yapmak üzere onu davet ediyorum. Buyurun. Selamlar. Herkese selamlar. Hoş geldiniz. Aynı zamanda bizim burada gönüllü olarak hastanede de nöbetçi olduğumuz için böyle biraz bu şekildeyiz. Öncelikle çok teşekkürler. Yurtdışı Türkler Başkanlığı'na, başkanımız ve bütün ekip her zaman yanımızdalar. Batı Trakya unutmuyorlar. Onların da buradan bir parçası var. Onlar da Batı Trakyalı aslında. Batı Trakya Türk'üne destek olan hocalarımız, üniversiteden 18 Mart Çanakkale Üniversitesi'ndeki tüm rektörümüzden, rektör yardımcısından bütün hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Her zaman onlar da yıllardır hep yanımızdalar. Balkan'da yaşayan bütün Türk, Müslüman olan kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Onlar da bizim yanımızdalar bu akşam bildiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla. Öğrencilerimize, emeği geçen minik yavrularımıza, öğretmenlerine, yani bu perde arkası kahramanlarına da teşekkür ediyorum. İnşallah kimseyi unutmamışızdır. Çünkü bu tür etkinlikler bizim için basit etkinlikler değil. Bizim için çok büyük bir hassasiyet, duygusallık, hatta tarihi kökümüzü hatırlatan etkinlikler ve sonsuza kadar da kimliğimizi unutmayacağız, dik duracağız. Ne kadar son dönemde izliyorsunuz medyayı, Batı Trakya Türk'üne karşı ne kadar saldırılar, haksız saldırılar olsa da biz dimdik sizin yardımınızla, sizin desteğinizle ayakta kalıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada babalara da, Babalar Günü kutlu olsun. Türk babaları geçmişte de günümüze kadar da fedakar babalardır. Bize gölgereği sayesinde bizi de böyle sağlıkla bir Türk Müslüman evladı olarak yetiştiriyorlar. Fazla söyleyecek çok şeyler var. Yunus Emre'yi bilmeyen Balkanlarda, Türk dünyasında yoktur. Bizim şairimiz de, bizim milli İstiklal Marşımızın şairi de, o da bizim insan, bizim kardeşimiz. Bu memleketten sayılan bir insan. İyi ki Allah onları bize zamanında
göndermiş de iyi ki günümüze kadar bizi aşılamışlar ve biz de onların izinde yaşamaya devam ederiz. Çok çok teşekkür ederim tekrar. Söylenecek dediğim gibi çok şeyler var. Çok son derece duygusalız. Duygulandırıyorsunuz bizi. Bunların, bu etkinliklerin arkasında gelmesini istiyoruz ve başkanlarımızdan da dileriz. İnşallah çocuklarımız Yunus'un, Mehmet Akif'in bayrağını devam ettiriyorlar ve ettirecekler. Doktor Hüseyin Baltacı'ya çok teşekkür ederiz. Efendim şimdi kısa bir konuşma yapmak üzere Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi Müdürümüz Doçent Doktor Ümit Eker hocamızı davet etmek istiyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ediyorum. Çok değerli Sayın YTB adına burada bulunan Erkan Bey, beyefendi. Çok değerli rektör yardımcım. Çok değerli meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, değerli katılımcılar. Hepiniz hoş geldiniz. Batı Trakya projesi uzun yıllardır devam etmekte ve Batı Trakya'daki Türk kardeşlerimize çok önemli hizmetler götürmekte. Çok önemli bir boşluğu doldurmakta kültürel anlamda. Bu anlamda şahsım ve kurumum adına, TÖMER adına bu güzel projenin içerisinde bir paydaş olmaktan son derece mutlu olduğumu ifade etmek isterim öncelikle. Yine bu güzel etkinlikte görev alan çok değerli TÖMER öğrencilerimize de teşekkür ediyorum. Değerli hocalarımıza, bu etkinliği hazırlayan hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Yani ben sözü fazla uzatmak istemiyorum ama bir de şunu ekleyeyim müsaadenizle. Türk kültürünün, Türk edebiyatının çok önemli isimleri olan işte Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş Veli, Mehmet Akif Ersoy milli şairimiz. Bunları da, bu önemli isimleri de böyle güzel bir programda, en azından ikisini, Mehmet Akif ve Yunus Emre'yi tekrar yad etmiş olmaktan da son derece memnun ve mesrur olduğumu ifade etmek istiyorum. Ben fazla sözü uzatmak istemiyorum. Hocalarımıza ve öğrencilerimize, değerli öğrencilerimize bırakmak istiyorum. Hepinize tekrar bu vesileyle teşekkür ediyorum. Ümit Hocam çok teşekkür ederiz. Değerli konuklarımız, şimdi de rektör yardımcımız ve proje koordinatörümüz Profesör Doktor Bünyamin Bacak hocamızı programın anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapmak üzere davet ediyorum. Buyurunuz hocam. YTB'nin çok değerli yöneticileri, Yüksek Tahsiller Derneği Başkanım, değerli koordinatörlerim, projemizin çok değerli eğitimci ve teknik kadrosu, değerli katılımcılar, değerli misafirler ve değerli öğrencilerimiz. Hepiniz vefatının 700. yılında Yunus Emre'yi anma ve İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü kutlama etkinliğine hoş geldiniz. Hepinizi saygı, selam ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Tabii rektör hocamızın başka bir programı olduğundan dolayı programa katılamadı ama size selamlarını ve saygılarını iletti. En kısa sürede görüşmek istediğini, görüşmek dileğinde olduğunu da iletti. İnşallah en kısa sürede de biz de yüz yüze görüşürüz diye temenni ediyorum. Bu arada tüm babaların da Babalar Günü'nü kutluyorum. Tabii Covid süreci bizi böyle etkinlikler yapmaya zorladı ama gerçekten sizlerle yüz yüze olmayı özleştik. Dediğim gibi inşallah bu musibet de bir an önce ortadan kalkar ve tekrar eski günlerdeki bir araya geliriz ve özlem gideriz diye temenni ediyorum. Ben proje hakkında kısaca bilgi vereyim. Tabii yine karşılıklı olarak devam ederiz ama ben bugüne kadar ne yaptık, işte projemizle ilgili gelişmeler ne oldu, onlarla ilgili bilgi vereyim. Çok da uzatmak istemiyorum, uzun bir etkinlik. Tabii projemiz bu sene 6. yılını tamamlamış bulunuyor başarılı bir şekilde. Tabii bu projemizin amacı ilkokuldan liseye kadar öğrencilerimizin akademik başarılarına katkı sağlamak tabii ki öncelikli amacımız ama esas bizim diğer bir amacımız daha var. O da milli ve manevi değerlerimizi hatırlatmak, öğrencilerimize bu manada bir misyon edinmiş olarak, bir üniversite olarak daha çok bu planda hareket ediyoruz. Tabii bölgenin ihtiyaçlarına göre kendimizi her yıl tabii YTP'deki arkadaşlarla birlikte güncelleyerek ve her sene de eksikliklerimizi giderek aslında bir anlamda 6. yıla ulaşmak bir tesadüf değil tabii ki. Güzel bir ekibimiz var.
Güzel bir teknik kadromuz var. Tabii YTP'nin de destekleriyle bugüne kadar geldik çok şükür. Tabii buradaki en büyük bizi birbirimize bağlayan gönül bağı. Bu gönül bağımız kopmasın, artarak devam etsin. İnşallah daha da güçlensin diyorum. Tabii bu yıl projemizde çok büyük bir değişiklik yaşadık. Batı Trakya özelinde olan, başlayan bu çalışma tüm Balkanlara açılarak aslında hedefini genişletmiş ve büyütmüş oldu. Aslında bizim en baştan beri düşündüğümüz amaca da uygun bir şekilde gidiyor çok şükür. Tabii projemiz hakkında ben kısa bilgiler vereyim, sayısal veriler vereyim. Ondan sonra da projeyle ilgili bir takım önerilerim olacak ve konuşmamı bitireceğim. Çok da uzatmak istemiyorum. Projemize kayıtlı toplam öğrenci sayımız bu sene 1372'dir arkadaşlar. Tabii bölgelere baktığımız, ülkelere baktığımız zaman Yunanistan'dan 133, Kosova'dan 104 öğrencimiz var. Yine Bulgaristan'dan 99, Kuzey Makedonya'dan 57, Romanya'dan 9, Hırvatistan'dan ve diğer ülkeler 9 olmak üzere yeni Balkan ülkelerinden sistemimize kaydolan 459 öğrenci var. Tabii inşallah bu sayı önümüzdeki yıl artacağını temenni ediyoruz. Tabii tüm Balkan ülkelerini içeren 2021 proje yılını bir geçiş dönemi olarak değerlendirebiliriz aslında bu anlamda. Dediğim gibi daha çok yapacak işimiz var. Buradan hareketle tekrar bu projeyle ilgili bir takım kurgular yapmamız gerektiğinde bizde başlıca yapılması gereken 2 tane ana amacın olduğunu, bizim yol haritamız olarak 2 tane asıl hedefimizin olduğunu söyleyebilirim. Tabii biz bu pandemi sürecinde yüz yüze kültürel etkinliklerimizi gerçekleştiremedik. Tabii en büyük eksikliğimiz de bu. Ve yine öğrenci arkadaşlarımızı bir takım gezi programlarına dahil edemedik. Gerek Çanakkale olabilir veya ülkemizin diğer bölgelerine bu gezi programlarını yapamadık. İnşallah bu eksikliklerimizi de önümüzdeki yıldan itibaren gidereceğimizi düşünüyorum. Tabii her ülkenin eğitim sistemi ve ihtiyaçları doğrultusunda bu projeye katılan öğrencilerin ülkelere göre ve ihtiyaçlarına göre tekrar planlamamız gerekiyor. Eğer projeye tabii başarıya ulaştırmak istiyorsak her ülkenin eğitim sistemi farklı ve ihtiyaçları farklı. Dolayısıyla bunları da göz önünde bulundurursak inşallah önümüzdeki sene ben daha başarılı olacağımızı düşünüyorum. Tabii asıl çalışma sahada oluyor. Bu sene sahaya inemedik. Ülkelere gidemedik. Oradaki koordinatörlerimizle ve STK temsilcilerimizle sorunları ne olduğu ve çözüm önerileriyle ilgili görüşemedik. Uzaktan görüştük ama tabii olmuyor. Çok da etkili olmuyor maalesef. Dediğim gibi yüz yüze bu toplantıları yaptığımızda ben inanıyorum ki projenin daha etkili bir şekilde 2021 ve 2022 yılından itibaren daha etkili olacağını söyleyebilirim. Ben daha fazla sözü uzatmadan bu programı organize eden hocalarımız, doçent doktor Sevim İnan hocamıza, doktor öğretim üyesi Melek Kalın Salih'e, özellikle de sunumlarını merakla beklediğim projemizde eğitim alan Batı Trakyalı Türk öğrenciler ile TÖMER'de Türkçe hazırlık eğitim alan uluslararası öğrencilerimize çok teşekkür etmek istiyorum. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Hocam biz de size çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız, son konuşmacımız Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığından ve Batı Trakya Proje Koordinatörümüz Sayın Erkan Girişit'i kısa bir konuşma yapmak üzere davet etmek istiyorum. Buyurun. Sevim Hocam çok teşekkür ediyorum. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin kıymetli üyeleri, Batı Trakya Yazılı Yüksek Tahsiller Derneği'nin kıymetli üyeleri, kıymetli öğrencilerimiz, kıymetli üyelerimiz, hepiniz programa hoş geldiniz. Biz de müşerref olduk katılmakla. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum öncelikle. Ben de Babalar Günü'nü kutluyorum. Kıymetli arkadaşlar, tabii Bünyamin Hocamız ayrıntılarıyla bahsetti. 2015 yılından beri süren bir proje bu. Büyük emeklerin yer aldığı bir proje. Ben de 2017 yılından itibaren çalıştığım için yaklaşık 4 senedir bu işin içindeyiz hasbelkader. Hem Bünyamin Hocam hem Cumali Hocam 7/24 iletişimde olduk sağ olsunlar. Onların bize hakları çok, bizim onlara haklarımız çok. Allah razı olsun hepsinden, emeklerinden. Ben kısaca kurumumuzun faaliyetlerinden ve birkaç sayısal veriden bahsettikten sonra sözü kıymetli öğrenci arkadaşlarımıza bırakacağım inşallah.
Tabii YTB olarak biz pandemi sürecinde de durmadık. Bünyamin Hocam bahsettiği gibi saha ziyaretlerimiz olamasa da böyle çevrim içi etkinlikler, farklı faaliyetler yoluyla devam ettik faaliyetlerimize. Tüm Balkanlar genelinde yapılmış, yapılacak 2021 yılında halihazırda 61 projemiz var. İnşallah sene sonuna kadar bu proje sayısını 80'e çıkarmayı planlıyoruz. Tabii bizim kurumumuzun bir diğer unsuru, kıymetli velilerimiz de yakından bilir, Türkiye bursları. Bu anlamda bütün Balkanlardan 2010 yılından itibaren Türkiye bursları kapsamında 12.104 kişi ülkemiz tarafından burslandırılarak üniversite eğitimlerini veya yüksek lisans, doktora eğitimlerini ülkemize gerçekleştirdiler. Projemizi kapsayan Yunanistan, Bulgaristan, Kosova ve Kuzey Makedonya ve Romanya'da ise toplamda 8.319 kişi burslandırmışız. Ama bu anlamda da toplam 4.845 tane Türkiye mezunumuz var. Ülkemizin gönüllü elçileri diye tarif ettiğimiz. Yine toplamda tüm dünyada 28 ülkede 30 tane mezun derneğimiz var. Bu 30 mezun derneğinin 5'i de Balkanlar bölgesinde. Tabii bu da kurumumuzun Balkanlara verdiği önemi gösterir vaziyette. YTB olarak dediğim gibi inşallah Bünyamin Hocam'ın temennilerini biz de paylaşıyoruz. 2 yıldır saha ziyareti yapamadık. Oradaki soydaşlarımızla görüşemedik. Doğrudan taleplerini alamadık. Allah nasip ederse ülkemizde de aşılama iyi gidiyor çok şükür. Pandemi bitecek gibi diye umut ediyoruz. Eylül ayı gibi civarı öyle söylüyor uzmanlar da. İnşallah bu tarz toplantıları yüz yüze de yaparız. Tabii Yunus Emre ve Mehmet Akif Ersoy deyince hem Balkanlarda hem Türkiye'de karşılığı olan iki büyük değer, iki büyük şahsiyet, gerek Türk dili bakımından gerek Türk kültürü bakımından. Yunus Emre zaten Anadolu Türk şiirinin öncüsü. Bütün Anadolu ve Rumeli coğrafyasına Türkçenin berrak bir şekilde aktarılmasını sağlayan kişi. Malumunuz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2021 yılı Yunus Emre ve Türkçeliği ilan edildi. Bu anlamda UNESCO da bu anlamda etkinlikler yapıyor. Mehmet Akif Ersoy da zaten malumunuz İstiklal Marşımızın şairi, vatan şairi veya milli şairi diye de anılır. Pek çok kamuda hem Osmanlı İmparatorluğu'nda hem Türkiye Cumhuriyeti'nde görev almış çeşitli kademelerde bir kişi ve aynı zamanda biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı sırasında da 1. Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili. Bu anlamda ben daha fazla sözü uzatmadan giriş mahiyetinde de böyle bir konuşma yapmak istedim. Bu zamana kadar konuşan bütün büyüklerime çok teşekkür ediyorum. Bütün projeye emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize kıymetli vakitlerini ayırdıkları için çok teşekkür ediyorum. Velilerimize de aynı şekilde. Herkese Allah'a emanet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum program içinde. Sayın Erkan girişte konuşması için teşekkür ederiz. Ayrıca ben şunu da dile getirmek istiyorum. Projemize uzun yıllardır destek veren Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı'na buradan da bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kıymetli misafirlerimiz, Yunus yalnız Türk dilinin değil, kültürümüzün de bayrağını asırlardır taşıyor. Onun ilmek ilmek işlediği eserlerini geleceğimiz olan çocuklarımızdan da dinleyeceğiz şimdi. Sözü ben de daha fazla uzatmadan bugünkü etkinliğimizin kahramanları olan öğrencilerimize bırakıyorum. Programın bundan sonraki bölümünü onlar devam ettirecekler. Bakalım bizler için neler hazırladılar. Hep birlikte izleyelim ve sözü Batı Trakya'dan projedeki öğrencimiz Sude Mehmet'e bırakıyorum. Buyur Sude. Sevim hocamıza teşekkür ediyoruz. Ben Batı Trakya Gümecine şehrinden Sude Mehmet. Balkanlar Uzaktan Öğretim Ders Destek Sistemi projemiz başladığı yıldan beri 6 yıldır bu projede öğrenciyim. Bu proje bizim için çok yararlı oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bu anlamlı gecede bizi yalnız bırakmayan, başta Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Balkanlar Uzaktan Eğitim Ders Destek Proje Koordinatörü Profesör Doktor Bünyamin Bacak hocamıza, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanımıza, Batı Trakya Yüksek Tahsiller Derneği Başkanımıza, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tömer Müdürümüze ve tüm hocalarımıza, konuklarımıza, öğrenci arkadaşlarıma teşekkür ederim. Programın mana ve önemine uygun olarak şimdi Mehmet Akif'in hayatını ve kişiliğini anlatması için Mehmet Nuri arkadaşımızı davet ediyoruz. Mehmet Akif Ersoy 20 Aralık 1873'te doğdu, 27 Aralık 1936'da hayatını kaybetti. Türk şair, veteriner hekim, öğretmen, vaiz, hafız, Kur'an mütercimi ve siyasetçidir. Mehmet Akif Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ulusal marşı olan İstiklal Marşı'nın yazarıdır. Vatan şairi ve milli şair unvanları ile anılır.
İstiklal Marşı'nın yanı sıra Çanakkale Destanı, Bülbül ve 1911 ile 1933 yılları arasında yayımladığı 7 şiir kitabındaki şiirleri bir araya getiren Sefahat en önemli eserlerindendir. İkinci Meşrutiyet döneminden itibaren Sırat-ı Müstakim, daha sonraki adıyla Sebilür Reşat dergisinin baş yazarlığını yapmıştır. Kurtuluş Savaşı sırasında milletvekili olarak 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer almıştır. Mehmet Akif Ersoy 1873 yılının Aralık ayında İstanbul'da Fatih ilçesinin Karagümrük semtinde Sarıgüzel mahallesinde dünyaya geldi. Nüfusa kaydı doğumundan sonra babasının imamlık yaptığı ve ilk çocukluk yıllarını geçirdiği Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yapıldığı için nüfus kağıdında Akif'in doğum yeri Bayramiç olarak görünür. Annesi Buhara'dan Anadolu'ya göç etmiş bir ailenin kızı olan Emine Şerif Hanım, Arnavut kökenli babası ise Kosova'nın İpek kenti doğumlu Fatih Camii Medresesi hocalarından İpekli Tahir Efendi'dir. Mehmet Tahir Efendi ona Epçet hesabıyla doğum tarihini belirten Ragif adını verdi. Babasının ölümüne kadar Ragif adını kullansa da bu isim yaygın olmadığı için arkadaşları ve annesi ona Akif ismiyle seslendi. Zamanla bu ismi benimsedi. Çocukluğunun büyük bölümü annesinin Fatih, Sarıgüzel'deki evinde geçti. Kendisinden küçük Nuriye adında bir de kız kardeşi vardır. Mehmet Akif kendi varlığını Türk milletinin varlığı içinde eritmiş bir insandır. Kurtuluş Savaşı sırasında bütün yurdu karış karış dolaşıp insanlara kurtuluş mücadelesini anlatmış, asker cephede o Anadolu'da mücadele vermiştir. Bu mücadelenin şanlı zaferini de yine o yazmış, İstiklal Marşı'nı hayatını adadığı vatanına, milletine hediye etmiştir. Çanakkale Zaferi sırasında Mısır'da görev yapmaktadır. Buna rağmen yine bu mücadelenin destanını da Mehmet Akif Ersoy yazmıştır. Savaş Çanakkale'de devam ederken sanki o Mehmetçiklerin yanı başındaymış gibi, savaşı bizzat görüyormuş gibi bu destansı, bu insanın tüylerini ürpertecek kadar bize mücadeleyi hissettiren şiiri yazmıştır. Şimdi arkadaşlarımız bize işte o destansı şiiri seslendirecekler. Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya. Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tehaşüt ki ufuklar kapalı, nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı, dededir yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi, varsa gelmiş açılıp mahvesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvam-ı beşer, kaynıyor kum gibi, tufan gibi, mahşer mahşer. Yedi iklim cihanın duruyor karşına da, Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tauna da zuldür, bu rezil istila. Ah, o 20. asır yok mu? O mahluk yasil, ne kadar gözdesi mevcud ise hakkı ile sefil. Kustu Mehmetciğin aylarca durup karşısına, döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz. Medeniyet denilen kahve hakikat yüzsüz. Sonra mel'undaki tahribe müvekkel esbab, öyle müthiş ki eder her biri bir mülkü harap. Öteden saikalar parçalıyor afakı, birden zelzeler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin, sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Yerin altına cehennem gibi binlerce lağım, atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak. Boşanır sırtlara, vadilere sağanak sağanak. Saçıyor zırha bürünmüş de o namert eller. Yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını durmuş da açık sinelere, sürü halinde gezerken sayısız seyyare. Top tüfekten daha sık gülleyen mermiler, kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından. Alınır kalemi göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrın aram. Çünkü tesisi ilahi ümmetin istihkam.
Sarılır, indirilir mevki müstahkemler, beşerin azmini tevkif edemez suni beşer. Bu göğüslerse Huda'nın ebedi serhaddi, o benim suni bediyim, onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli, diyordum ya, nesilmiş gerçek, işte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şüheda gövdesi, bir baksana, dağlar taşlar. O, rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Yaralanmış temiz alnından, uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecdat inerek öpse o pak alnı der. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi, Bedin arslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Gömelim gel seni tarih edesem sığmazsın. Her cümerç ettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiyab. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına. Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına. Sonra dört kubbeyi alsam da rida namiyle. Kanayan lahdine çeksem bütün ecramiyle. Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan. 7 kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan. Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına uzanırken, gece mehtabı getirsem yanına. Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem, gündüzün fecriyle avizini lebriz etsem, tüllenen mağribi akşamları sarsam yarana, yine bir şey yapabildim diyemem hatırana. Sen ki son ehli salibin kırarak savletini, şarkın en sevgili sultanı Salahaddin'e, kılıç arslan gibi iclalini ettin hayran, sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın, sen ki ruhunla beraber gezer ecram adın, sen ki asara gömülsen taşacaksın, heyhat, sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana aguşunu açmış, duruyor peygamber. Arkadaşlarımıza şiiri seslendirdikleri için teşekkür ediyoruz. Ve şimdi sizleri Çanakkale Güzel Sanatlar Lisesi müzik öğretmeni ve bağlama ustası Mustafa Denizci hocamızla Çanakkale türküsünü dinlemek üzere baş başa bırakıyoruz. Herkese merhabalar. Ben teşekkür ediyorum programda bana da yer verdiğiniz için. Özellikle Sevim hocama. Anadolu'ya ve artık tüm dünyaya mal olmuş Çanakkale türküsünü icra etmeye çalışacağım. Hep beraber seslendirelim isterseniz. Zoom programında sıkıntı olabilir ama sesimizi kapatırsak siz de kendi yerinizden eşlik edebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Değerli iki şairimizi de anıyorum. Saygılar, selamlar sunuyorum.
Çanakkale içinde vurdular beni, ölmeden mezara koydular beni. O gençliğime ölmeden mezara koydular beni. Of gençliğime. Çanakkale içinde aynalı çarşı, ana ben gidiyorum düşmana karşı. Of gençliğime. Ana ben gidiyorum düşmana karşı. Of gençliğime. Çanakkale üstünü duman bürüdü. Çanakkale üstünü duman bürüdü. 13. fırka harbe yürüdü. Of gençliğime. 13. fırka harbe yürüdü. Of gençliğime. 13. fırka harbe yürüdü. O gençliğime. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hocamıza bu güzel ve anlamlı türkü için teşekkür ediyoruz. Mehmet Akif vatan şairi Milli Marşımızı bize armağan etmiştir. Şimdi bize marşın yazılma serüvenini Melis arkadaşımız aktaracak. Polat ve Furkan arkadaşımız ise canlandıracaklar. 1920 yılı sonlarında Batı Cephesi Kurmay Başkanı İsmet Paşa, Milli Eğitim Bakanı Doktor Rıza Nur'a askerlerimizi milli heyecanla coşturacak Fransızların Milli Marşı'na benzer bir milli marş yazılması gerektiğinden bahseder. Bu konuda anlaşırlar. Rıza Nur, 1 Aralık 1920'de bir görevle Moskova'ya gönderilince onun yerine Milli Eğitim Bakanlığı'na Hamdullah Subhi getirilir. 25 Ekim 1920 tarihinde Hakimiyet-i Milliye gazetesinde bir ilan yayınlanır. Buna göre Umur-ı Marif Vekaleti tarafından milletimizin iç ve dış düşmanlarla girmiş olduğu istiklal mücadelesini ifade ve terennüm etmek üzere bir İstiklal Marşı yarışması açıldığı belirtilir. Yarışmayı kazanacak eserin güfte ve bestesi için 500 lira ödül konmuştur. Bu yarışma konusunda bilgi verilmek üzere şairlere mektup, okullara da genelge gönderilmiştir. Yarışma için belirlenen son katılım tarihi 23 Aralık 1920'dir. Bu tarihe kadar yarışmaya 700'den fazla eser katılır. Bazı kaynaklarda 724 eserin katıldığı söylense de kesin rakam belli değildir. O zaman Ankara'da bulunan Mehmet Akif, para ödülü konduğu için yarışmaya katılmaz. Gelen metinleri beğenmeyen Milli Eğitim Bakan Veli Hamdullah Subhi, çok güzel, etkili ve kaliteli bir marş ortaya çıkması için
Akif'in mutlaka yarışmaya katılmasını ister ve 5 Şubat 1921 tarihli bir mektup yazarak onu marş yazmaya ikna etmeye çalışmış. Para ödülü meselesini de Akif'in istediği tarzda halledeceklerini söylemiştir. Akif yine ikna olmaz. Ama Akif'in arkadaşı Hasan Basri Çantay, Akif'in İstiklal Marşı'nı nasıl yazmaya başladığı konusunda aralarında geçen şu diyaloğa yer verir. Mecliste Akif'le yan yana oturuyoruz. Çantamdan bir kağıt parçası çıkardım. Ciddi ve düşünceli bir tavır ile sıranın üstüne kapandım. Güya bir şey yazmaya koyulmuştum. Üstad ile konuşuyoruz. Neye düşünüyorsun Basri? Mani olma, işim var. Peki, bir şey mi yazacaksın? Evet. Ben mani olacaksam kalkayım. Hayır, hiç olmazsa bana ilhamın geçer. Anlamadım. Şiir yazacağım da. Ne şiiri? Ne şiiri olacak? İstiklal şiiri. Artık onu yazmak bize düştü. Gelen şiirler ne olmuş? Beğenilmemiş. Ya, Üstad, bu marşı biz yazacağız. yazalım ama şartları berbat. Hayır, şartları filan yok. Siz yazarsanız yarışma şekli kalkacak. Olmaz, kaldırılmaz, ilan edildi. Canım, bakanlık buna bir şekil bulacak. Sizin marşınız yine resmen mecliste kabul edilecek. Güneş varken yıldızı kim arar? Peki bir de ikramiye vardı. Tabii alacaksınız. Vallahi almam. Yahu latife ediyorum. Onu da bir hayır kurumuna veririz. Siz bunları düşünmeyin. Bakanlık kabul edecek mi ya? Ben Hamdullah Subhi Bey ile konuştum. Anlaştık. Hatta sizin namınıza söz bile verdim. Söz mü verdiniz? Söz mü verdiniz? Evet, söz verdim. Peki ne yapacağız? Yazacağız. Tekrar söz mü verdin diye sordukta ve benden kati cevapları aldıktan sonra elimdeki kağıda sarıldı. Kalemini eline aldı. Akif iki gün kendinden geçmiş haldeydi. Evde, sokakta, camide, mecliste, uyurken, yürürken, yemek yerken hep İstiklal Marşı'nı yazmakla meşgul oldu. Hatta Akif bir gece birden uyanır, kağıt arar, bulamayınca kurşun kalemiyle yer yatağının sağındaki duvara marşın "Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım" mısrasıyla başlayan kıtasını yazar. Akif, marşın bazı kısımlarını Taceddin dergahında kendinden geçmiş dalgın hallerde, gece uyku aralarında, bazı kısımlarını da meclis görüşmeleri sırasında, bazı kısımlarını Hakimiyet Milliye Gazetesi İdarehanesi'nde yazar. 7 Şubat 1921 tarihinde yazılması tamamlanan marş, İlk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin resmi gazetesinde 12 Mart'ta yayınlanır. Akif'in İstiklal Marşı'nı yazdığı sıralarda ülkemizin her tarafı işgal kuvvetleri tarafından işgal edilmiştir. Türk milleti ölüm kalım mücadelesinin tam ortasındadır. Birinci İnönü Savaşı devam etmektedir. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Akif çok yönlü bir sanatçıydı. Şairdi, hekimdi ve zekiydi. Akif'in zekasını hazır cevaplılığıyla, meşhur anekdotlarıyla biliriz. İşte onlardan biri. Zamane gençlerinden biri bir toplantıda Mehmet Akif'i küçük düşürmeye çalışır ve aralarında şu konuşma geçer. Affedersiniz, siz baytar mısınız? Evet, bir yeriniz mi ağrıyordu? Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu güzel kısa anekdottan sonra Akif'in o coşkun vatan aşkından Yunus'un dingin ilahi aşkına geçiyoruz. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocalarımızdan Ubeydullah İşler bizlere bir ney dinleti sunacaklar. Merhabalar değerli hocalarım. Öncelikle böylesi güzel bir proje için tüm hocalarıma, destek veren tüm kurum ve kuruluşlara çok teşekkür ederim şahsım adına.
Ayrıca beni bu programa davet eden değerli Ümit Eker hocama ve diğer proje ekibine tekrar yürekten teşekkürlerimi sunarım. Teşekkür ederim. Ubeydullah hocamıza bu güzel dinlettiği için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Değerli hocalarım, sevgili arkadaşlarım, ben Ayla Veliyan. Hepinizi Kosova Prizren'den selamlıyorum. Ben Yunus Emre'nin hayatını biraz araştırdım ve sizlere onun hayatıyla ilgili kısa bilgiler vereceğim. Yunus Emre'nin hayatı hakkında bilgilerimiz sınırlı olmakla birlikte yapılan son çalışmalara bakarak onun tahminen 1241-1321 yılları arasında yaşadığı kabul edilmektedir. Bu bilgiye dayanarak Yunus Emre'nin doğduğu yıl batıya doğru gelişen Moğol istilasının etkisiyle birçok mutasavvıf
bilim adamı ve sanatçılar ve sonrasında da birçok Türkmen boyu Anadolu'ya göç etmek zorunda kalmıştır. Moğol istilası ve Selçuklu Devleti'nin yıkıldığı dönemde yaşadığı düşünülen Yunus, o dönemin olaylarından etkilenmiştir. Ve bu sebeple onun eserlerinde bu dönemin acıları ve izleri görülmektedir. Yunus, Tapduk Emre'nin hizmetine girmiş ve onun dergahında tasavvuf adabıyla yetişmiştir. Medrese eğitim görmüş, Arapça ve Farsça öğrenmiş. Tapduk Emre'nin düşüncelerini yaymak için Anadolu'yu dolaşmıştır. Anadolu halkının sevgisini kazanan Yunus'un ölümüyle de herkes onu sahiplenmiştir. Eskişehir, Sarıköy, Manisa, Buna ve Emreköy, Erzurum, Düçüköy'ü, Isparta, Keçiborlu ve Karaman'da adına yapılmış mezarlar vardır. Nerede öldüğü ve gömüldüğü kesin belli değildir. Tasavvuf yorumunu benimseyen Yunus Emre'nin keskin bir gözlem gücü, derin bir hoşgörü anlayışı vardır. Bu anlayışını halkın anlayacağı dilde yazdığı şiirlerinde görmekteyiz. Yunus Emre şiirlerinde adının Yunus olduğunu söyler. Şiirlerinde isminin önüne aşık, biçare, koca, tapduklu, miskin, derviş gibi sıfatlar da getirmektedir. Aşık manasına gelen Emre lakabıysa şiirlerinde çok sık geçer. İşte aşık Yunus'un gönüllerimize işleyen bu şiirlerden birini şimdi arkadaşlarımızdan dinleyeceğiz. Şiir ile devam ediyoruz. İlim ilim bilemektir, ilim kendine bilemektir. Sen kendine bilemezsen ya nice okumaktır. Okumaktan murat ne? Bizi hakkı bilmektir. Şunu okudum bilmezsin. Ha, bir kürür emektir. Okudum bildim deme, çok tat kildim deme. Eğer hak bilmez isen, abes yere gelmektir. Dört kitabın manası bellidir bir elifte. Sen elifi bilmezsen bu nice okumaktır. 29 hece okursun uçtan uca, sen elif dersin hoca. Manası ne demektir? Yunus Emre der hoca, gerekse 1000 var hacca, hepsinden iyice bir gönüle girmektir. Arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Yunus Emre sadece şiirleriyle değil, bize rehberlik eden özlü sözleriyle de hayatımıza dokunan çok özel bir sanatçıdır. İşte o sözlerinden bazıları. Dil söyler, kulak dinler, kalp söyler, kainat dinler. Derdi dünya olanın dünya kadar derdi olur. Bir bahçeye girmezsen durup seyran eyleme. Bir gönül yaparmazsan yıkıp viran eyleme. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Kırma dostun kalbini, onaracak ustası yok. Soldurma gönül çiçeğini, sulamaya ibrik yok. Edebim el vermezse de pislik edene. Susmak incel cevap. Edebi elden gideni. Arkadaşlarımıza bu güzel sözleri seslendirdikleri için teşekkür ederiz. Sırada Erika, Leonid, Ömer, Ayman, Cynthia arkadaşlarımızın Yunus Emre şiiri var. Dinleyelim. Vaktinize hazır olun. Ecel verir, gelir bir gün. Emanettir, kuşa sahip vardır, alır bir gün. Nice bin kere kaçarsın,
Yedi deryalar geçersin. Pervaz vurulan kaçarsın. Ecel seni bulur bir gün. İş bu mecelleye gelmeyen, anip nasihata almayan, eliften bayi bilmeyen okur kişi olur bir gün. Tutmaz olur taneler, çürüşü söylendiler. Sevip kazandığın malar, varislere kalır bir gün. Yunus sözünü bunu söyler, aşkın deryasını boylar, şu yüce kuşlar, saraylar, viran olur, kalır bir gün. Arkadaşlarımıza şiirleri için teşekkür ederiz. Şimdi de Ubeydullah İşler hocamızın, Ney ve Faustin arkadaşımızın gitarı eşliğinde Ben Giderim Yani adlı ilahiyi dinliyoruz. Muhteşemdi. Hocamıza ve arkadaşımıza teşekkür ederiz. Ve gecenin son şiirlerin dinlemek üzere Yasmina arkadaşı
davet ediyoruz. Geldi, geçti ömrüm benim. Şöyle esip geçmiş gibi. Hele bana şöyle gelir. Şöyle göz yumup açmış gibi. İş bu söz hak tanıktır. Bu can gövdeye konuktur. Bir gün ola çıka gide. Kafesten kuş uçmuş gibi. Miskin Adem oğlanın benzetmişler ikinciye. Kim biter, kim yeter, yere tohum saçmış gibi. Bu dünyada bir nesneye yanar içim, göğünür özüm. Yiğit iken ölenlere gök ekim biçmiş gibi. Sevgili hocam. Çocuklarımıza bu anlamlı programa verdikleri tüm emekler için çok çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel hazırlandınız çocuklar. Çok güzel icra ettiniz hepiniz. Onları bu yolculukta destekleyen aileleri de ayrıca kutluyoruz ve teşekkürlerimizi sunuyoruz onlara da. Ayrıca ben de programa renk katan Mustafa Denizci hocamıza, Ubeydullah İşler hocamıza ve Yunus'un ilahisini gitarı ve Ubeydullah hocamızın neyiyle seslendiren Ruandalı öğrencimiz Faustin Rukunda'ya ve son olarak Batı Trakya Projesi sorumlularından Alev Kır Hüseyinoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Bu arada küçük bir sırrımızı da sizinle paylaşmak istiyorum. Sokağa çıkma yasağından dolayı biz Faustin ve Ubeydullah hocamızın videosunu çekmek zorunda kaldık. Bu canlı performanslarını biz videoya aldık ve sizinle paylaştık. Faustin, buradaysan kameranı açarak selam verebilirsin. Faustin? Yok sanırım. Faustin buradaydı hocam ama. Hocam. Hocam. Hocam Onur kamerası. hocam yetki verir misin? Onur hocam yetki verir misin? Faustin yetki verirse sevinirim Onur hocam. Tamam. Merhaba herkese. Merhaba Faustin. Merhaba Faustin, hoş geldin. Evet. Ne hissettin ilahiyi söylerken? İstersen böyle kısacık bir cümleyle bizle paylaşabilirsin. Ki aslında tek başıma yapacaktım. Ama Ubeydullah Hoca bana çok yardımcı oldu. Bana dedi ki bu ilahi bir şarkı. Yani pop yapma. Ve bana melodi verdi. Yani böyle yap yavaş yavaş. Bunu da ezberle. Bugün ve yarın var vaktin bu kadar. Çalıştım. Beraber söyledik. Güzel oldu dedi ama ben dedim ki keşke daha güzel olsaydı. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Seve seve yaptım. Faustin devamını bekliyoruz. Efendim? Faustin devamını bekliyoruz diyorum. Çok güzel bir parçaydı. Ubeydullah hocam teşekkür ederiz. Konser bekliyoruz. Rica ederiz hocam, ne demek? Faustin'le tanıştık. Artık 5 sene birlikteyiz hocam inşallah. 5-6 sene buradayız yani. Evet. Güzel bir ikili oluştu. İnşallah güzel projelere ortak imza atarsınız üniversitemizin özel günlerinde, kutlamalarında. Ubeydullah hocam, size de teşekkür ediyorum. İnşallah hocam. Ben de çok teşekkür ederim davetiniz için. Faustin'le tanıştırdınız, sizlerle tanıştım. Çok sağ olun. Çok memnun oldum. Ubeydullah hocam çok teşekkür ederiz. Ümit hocam sevgilerimle, saygılarımla hocam. Saygılar sunarız. Arkadaşlar, değerli hocalarım. Buyurun hocam. Gerçekten Yunus Emre'nin ve Mehmet Akif'in ve İstiklal Marşı'nın 100. yılı ile ilgili ruhuna uygun bir program oldu. Evrensel bir program oldu. Çok teşekkür ediyorum katkı veren herkese. Emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Şimdi programın hazırlanmasında büyük emeği geçen Rektörlük Türk Dili Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Sayın Melek Kalınsali'yi kapanış programını yapmak üzere davet ediyorum. Buyurun hocam. Herkese öncelikle katılımları için çok teşekkür ediyorum.
2021 yılı özel bir yıl. 2021 yılı olumsuzluklarını bir kenara bırakırsak Türk milletinin dili ve kültürü için mihenk taşı kabul edilebilecek iki büyük ismi anıyor bu yıl. Biri Türk milletinin bağımsızlığının sesi, diğeri Türk dilinin yetkinliğinin sesi, hoşgörünün sesi. İki büyük insan Mehmet Akif ve Yunus Emre. Biz de bu gece burada Türk milletinin bağımsızlık mührü İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılını ve Mehmet Akif'i Yaradan'dan ötürü dediği o yüce sevgisiyle ölümünün 700. yıl dönümünde Aşık Yunus'u yad etmeye çalıştık. Bu özel geceyi gerçekleştirme imkanını bize sağlayan başta Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Balkanlar Uzaktan Öğretim Ders Destek Sistemi Proje Koordinatörümüz Profesör Doktor Bünyamin Bacak hocamıza, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığımıza, Batı Trakya Yüksek Tahsiller Derneği'ne, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi TÖMER Müdürümüz Doçent Doktor Ümit Eker'e, proje ekibimize, bugün bize destek veren Mustafa Denizli hocamıza, Ubeydullah hocamıza ve gecenin asıl kahramanları olan öğrencilerimize, bu gecede bizi yalnız bırakmayan tüm konuklarımıza teşekkür ederim. Ben öğrencilerden daha heyecanlıydım. 3 gündür Sevim hocamla bu şekilde yoğun bir şekilde çalışıyoruz ama elim ayağım titriyor burada. Bütün katılımcılara teşekkür ederim ve bütün katılımcıların, başta kendi babam, Sait babam, Ahmet babam ve bütün hocalarımızın, bütün katılımcılarımızın Babalar Günü'nü de kutlarım. Tekrar teşekkür ederim hepinize. Sude arkadaşımıza aslında sözü vermek istiyorum. Çünkü oradan bize Babalar Günü ile ilgili öğrencilerimizin de özel mesajları olacak. Ben burada hemen kendi özel mesajımı vermiş bulundum ama Sude Mehmet'e sözü bırakmak istiyorum ben. Sevgili öğrencimiz Sude Mehmet'e sözü bırakmak istiyorum. Evet, teşekkür ediyorum hocam. Öncelikle kendi babam olmak üzere tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum. Arkadaşlarımıza evet söz verebiliriz. İsteyen arkadaşlarımız vardı galiba. Melisa, Melike, Mehmet burada mısınız? Evet Sizlerin hocam, mesajını buradayım. merak ediyorum. Sürpriz yapacağız dediniz. Buyurun. Öncelikle kendi babalarımız olmak üzere bütün babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun. Öncelikle kendi babam olmak üzere bütün babaların Babalar Günü kutlu olsun. Mahmut? Herkesin babalarının Babalar Günü'nü kutluyorum. Polat? Öğretmenim ilk önce kendi babamın olarak ve bütün babaları Babalar Günü'nü kutluyorum. Evet, öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz. Sevim hocam. Hocam ben de herkese çok çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese, size de ve katılımcılarımıza başka programlarda Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin düzenleyeceği daha güzel programlarda inşallah birlikte olmak dileğiyle diyelim ve sağlıklı günler dileyelim herkese. Koronasız, maskesiz bir arada kutlayacağımız nice günlerimiz olsun inşallah diyelim. Bir fotoğraf alabilir miyim? Cumali hocamız, buyurun Cumali hocam. Konuşmak isteyenler Bir fotoğraf varsa alalım hocam. tabii Herkes ki. görüntü yapsın, bir fotoğraf alalım hocam. Cumali hocam. Alıyoruz hocam. Bir dakika hocam. Hocam bir dakika alacağım tekrar. Yani resimler alıyorum şimdi. Onun için de çok maşallah kalabalığız. Onur hocam sen de bu arada bir yerden al. Sana zahmet. Lütfen kameralar açarsanız çok sevinirim. Cumali hocam sen de kameranı aç. Dur hocam ben şuna çekiyorum hocam bir dakika. Lütfen. Tamam. Evet. Başkanım geldi dur. Tekrar ben de bu koşullar altında da şu anda
İskeçe Hastanesi'nden herkese yine son bir teşekkür etmek istiyorum. Emeğinize sağlık. Yavrularımızın da, hocalarımızın da, onlarla birlikte çalışan öğretmenlerimize de. Bu arada Tömer'e de teşekkür etmek istiyorum. Onu ilk konuşmamda yapmamıştım. İnşallah tekrar bu şekilde yakından Çanakkale'ye gelip veya siz Batı Trakya'ya gelip bir arada iyi bir etkinlik düzenleriz hocam. Başkanım, öğrencilerle bekliyoruz sizi. Geleceğiz hocam, yakındır. Aşılarımız da olmak üzere geliyoruz. İnşallah. Çok çok sağ olun hocam. Teşekkürler başkanım. Çok sağ olun başkanım. Ayaklarınıza sağlık. Bu arada Herkese çok teşekkürler. Bize destek veren, şimdi de görüntüsü Onur Hocama da çok teşekkür ediyorum. Evet. Mesut Kalın, Salih Hocam geri plandan bize çok destek verdiler. Emeği geçen herkese, Ümit Hocama teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz herkese, öğrencilerimize özellikle. Böyle hem Balkanların hem işte uluslararası öğrencilerimizin bir arada olması beni çok mutlu etti. İlk defa böyle bir kombinasyon yapma şansımız oldu. Belki biraz spontane gelişti ama sonuç mükemmel. Özellikle şu anı bekliyordum. Çok mutlu hissediyorum. Tekrar Melek Hocama, Sevim Hocama çok çok teşekkür ederim. Tabii ki Bünyamin Hocamız bizi her daim destekliyor. Hem Tömer kapsamında hem proje kapsamında. Hepinize teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür Ben de ederim. çok teşekkür, hocam ben de çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Hepinize çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Alev hocam senin de bir sesini duyalım. Hocam ben değerli katılımcılarımıza, değerli protokole, velilerimize, bizimle birlikte olan herkese, bu projede emeği geçen öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Bence kapanışımıza çok uygun bir etkinlik oldu. Ben çok gururlandım, çok duygulandım. Çok teşekkürler herkese. Aynı şekilde çok mutluyum. Hocam velilerimizden de eğer duygularını ifade etmek isteyenler varsa katılımcılarımızdan, öğrencilerimizden. Elmazi hocam sizden de birkaç alalım. Emeklerinize sağlık. Mikrofon açarsanız seviniriz. Herkese Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sevgiler, selamlar. Ailevi bir konudan buradaydım ama hep konuyla birlikte olduk. Çok güzel işler çıkmış. Harika olmuş hocam. Herkesi tebrik ediyorum, arkadaşlarımı. Herkesin dediği gibi inşallah en kısa zamanda yüz yüze görüşme, sağlıkla yüz yüze görüşme imkanımız olur. Tebrik ediyorum herkesi. Herkese çok selamlar. Evet, ben de projede emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Hocalarıma selamlarımı gönderiyorum. Sevgili öğrencilerimize de aynı zamanda selamlarımı gönderiyorum. Derneğimiz hakikaten bu yıl çok önemli bir rol üstlendi. Biz burada da hep iki ülke arasında köprü rolünü üstlenmekten söz ediyoruz. Bu sefer de ana vatanımızla akraba topluluklar arasında bir köprü rolü üstlendik. Bu da derneğimizin misyonu için, bizim için çok önemli bir şey. Umarım bu proje her yıl üzerine katarak devam eder ve tekrar herkesi, bütün emeği olan hocalarımızı, katılan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Selamlar herkese, iyi akşamlar. Teşekkür ederiz Mehmet İlhan Bey. Çok sağ olun. Kemal hocam el kaldırıyor galiba. Kemal hocam sesin yok. Ben bu programda emeği geçen herkese çok çok teşekkür etmek istiyorum. Çok büyük özveriyle çalıştılar. Bir fidan ekersiniz, meyve vermesi için sularsanız, gübrelersiniz, en son meyve verir. Aslında biz burada bir yıllık çabanın meyvesini de görüyoruz. Bu projemizde yer alan öğrenciler, başlangıcından bu yana yer alan öğrencilerin ne kadar gelişme kat ettiğini görüyoruz. Tömer'de Türkçe öğrenen öğrencilerimizin ne kadar başarı kat ettiğini görüyoruz. Zorluklara rağmen, online eğitime rağmen. Bu bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Öğrencilerimizin burada bu etkinlikleri yaparken görmek bize çok büyük gurur veriyor. Kendilerine çok çok
teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese de tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Vedalaşmak zor geliyor değil mi hocalarım? Konuklarımız, evet. Vedalaşmak zor geliyor. Ama başka duygularını dile getirmek isteyen, konuşmak isteyen velilerimizden, konuklarımızdan, hocalarımızdan varsa onlara da söz hakkı verebiliriz. Bunda Melek Kahya da hocam bizim için gerçekten söylüyorum projenin başından beri çok büyük gayret gösteren. Melek, duygu ve düşüncelerini alabilir miyim bu projeyle ilgili? Melek Melek Kahya mı hocam? Melek Kahya, evet. Evet, Melek Kahya'ya söylüyorum. Melekler karıştı. Melekler çok Evet. Melek Kahya. Sesimi duymadı galiba Melek. Fatma Hanım konuşmak istiyor galiba, el kaldıran. Evet hocam, ben el kaldırıyorum. Tamam Fatma, evet. Fatma, seni dinliyoruz. Birinci emeği geçen herkese teşekkürler. Biliyorum ayrılmak zor geliyor ama inşallah yine böyle bir kutlamada yüz yüze buluşuruz inşallah. İnşallah Fatma. İnşallah. Melek, senin mikrofonunda sorun mu var? Kapalı, biz seni duyamadık. Cumali Hoca söz hakkı verdi sana. Heh, şimdi açıldı. Buyur. Netimde sorun var, o yüzden duyamadım Cumali Hoca'yı. Tamam, şimdi Ben böyle bir etkinliğe katıldığımdan dolayı memnuniyet duyuyorum. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve ayrıca böyle gerçekleşmesini diliyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum.